Futbol keyfi EA TV'de. Bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugün harika bir Premier Lig maçıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Brighton'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Savunmanın arkasını düşündü. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Wiefer. İşte Brighton'ın ilk 11'i. Kalede Verbruggen, Jan-Paul Van Ecke ve Olivier Boscagli savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Danny Welbeck var. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Wiefer. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Mantıklı bir karar. O bölgede risk almaya hiç gerek yok. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Müdahale etkili oluyor. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Fenerbahçe topu kaybetti. Boscagli. Müthiş sıyrıldı. Kaleci kurtardı ama topu kontrol edemedi. Ve top çıkıyor. Brighton taç atışıyla oyunu başlatacak. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şimdi bir pas arası. Levent Mercan. Ve ince bir ara pası gönderdi. Çok iyi sezdi ve rakibinden önce davrandı. Wiefer. Mitoma. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. Paslaşarak savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Ön alanda çok kritik bir müdahale. Ve şutu engelliyor. İyi bir müdahaleyle topu dışarı gönderdi. Korner. Kritik bir pas gönderiyor. Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. Vinte. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Top oyun alanının dışında. Brighton taç atışı kullanacak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Topun kontrolü şimdi karşı takımda. Yerden pas denedi ama top az bir farkla taca çıktı.
Boskali. Mitoma. Feldman. Minte. Wiefer. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Takım arkadaşını boş alana doğru hareketlendirdi. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Topu havalandırdı. Brighton geçtiğimiz 15 dakikada rakibine kıyasla daha çok topla oynadı. Bu sayede gole çok yakın. Kaleye yakın bir pozisyon buldu. Sert vurdu ve az farkla kaçırdı. Daha soğukkanlı bir vuruş çıkarması gerekirdi. Oğuz Aydın iyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve müthiş bir müdahale. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Wiefer. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve top hala oyunda. İyi pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Şutunu çekebilir. Ve kaleci bu topun yönünü değiştiriyor. Wiefer. Eşitliği bozmak adına büyük bir şanstan yararlanamadılar. Daha doğrusu kaleci geçit vermedi. Levent Mercan. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Orta açmayı tercih edebilir. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Paslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Ve şimdi topun hakimiyeti rakip takıma geçiyor. Mitoma. Mitoma. Mitoma topu kontrol ediyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Çok iyi kurtardı. Oğuz Aydın. Marco Asensio. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı ve rakiplerine göz açtırmadı. Wiefer. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Engelledi.
ama top tehlikeli bölgeye sekti. Kaleciyi pek zorlamayan bir top geldi. Ve 1 dakikalık duraklama oynanacak. Levent Mercan. Şimdi aradan gönderdi. Ve hakem Çobani Stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıdaki performansının beklentilerin çok üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler yapacak. İlk yarıda pek varlık gösteremedi. Gol atamamasının yanı sıra önemli bir pozisyona bile giremedi. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. Rifer. Havadan koşu yoluna doğru. Mitoma. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Bir hamleyle topu taca gönderiyor. Topu oradan çıkarması lazım. Marco Asensio. Aradan iyi bir pas gönderdi. Arkadaşının ince pasıyla buluştu ve tehlike yaratabilir. Kurtarışını yapıyor ama bu top kalecide kalmıyor. Ve bu kez top ağlara gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor. Ve şimdi arkadaşlar da kızıyor. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. Hocanın keyfi yerinde, takımı oyun planını harfiyen uyguladı ve öne geçmeyi başardı. İlk yarıda iki taraftan da gol gelmemişti. Fakat ikinci yarıda perde açıldı. Moskali. Rakibin pasını önlüyor. Minte. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Kullandığı kornerde top herkes aşıyor. Ara pası hedefe ulaşacak gibi. Pres başarılı. Topu gelişi güzel uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Fenerbahçe topu kaptırdı. Feldman. Minte. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Ve kontratak fırsatı olabilir. Hızlı bir kontratak olabilir. Kaleci harika kurtardı. Rakibin farkı ikiye çıkarmasına izin vermedi. Müthiş bir karşı atağa çıktılar ve rakip kaleye kadar indiler. Belki de gole sevinmeye hazırlanıyorlardı. Fakat rakip kaleciden muhteşem bir kurtarış geldi. Havadan tehlike yaratabilecek bir top. Orta için uygun pozisyon. Şutunu çekerse büyük tehlike. Bu top kalecide kaldı. Yerden pas denedi ama top az bir farkla taca çıktı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe bir türlü topa hakim olamıyor. İstedikleri skora ulaştılar ve topu adeta rakiplerine bıraktılar.
Bakalım maçın sonuna kadar üstünlüklerini korumayı başarabilecekler mi? Şimdi savunmada baskıyı artırmaya çalışacaklar. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Levent Mercan. İyi bir müdahale geldi. Taç kullanılacak. Şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Kaleci kurtardı. Minte. Feldman. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Takım arkadaşların orta beklentisi. Riskli bir şekilde uzaklaştırdı. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Büyük bir tehlike yaratabilir. Kerem Türkoğlu ve gol! Top ağlara gidiyor. Golün tekrarı ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Kaleciyi birebirde yakalayan Kerem Aktürkoğlu son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Mitoma. Ve top dışarı çıkıyor. Taç atışı Brighton'ın. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. İleri uçta çok önemli bir müdahale. Etkili bir pas olabilir. İsabetsiz bir vuruş yaptı. Yandan dışarı gitti top. Kaleyi açık farklı ıskaladı. Kante. Kerem Aktürkoğlu. Marco Asensio. Havadan pas düşüncesi. Tehlikeli bir top, takım arkadaşı yetişebilir. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Şimdi atağa çıktılar ve pozisyon yaratmak istiyorlar. Bakalım bu korneri nasıl kullanacaklar? Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Kaleci büyük bir çabayla kurtarıyor. Tekrar korner. Lifer. O'Reilly. Takım arkadaşı bu topla arkaya sarkabilir. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şut fırsatı var. Kaleci kalesinde devleşiyor. Kontrata çıkan rakibe geçit vermiyor. Çok iyi paslarla çıkarak kendilerini bir anda rakip kalenin önünde buldular. Ancak kaleci son bir hamleyle mutlak bir gole engel oldu. Ve bu taçla top karşı takıma geçiyor. Bu taçla topu rakibe hediye etti. Mitoma. Takım arkadaşlarına doğru bir orta düşüncesi. Topu indirdi ama etrafı kalabalık. Müdahalesi başarılı oluyor. Şimdi rakibini arkada bıraktı.
Welbeck. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Havadan güzel bir top. Ve yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Bariz offside. Ancak offside'dan çıkmak için pek çabalamadı. Kante. Osterwolde. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Topu havalandırarak gönderdi. Pasta isabet yok. Top rakibe geçti. Bu kadar da basit bir top kaybı yapmamalıydı. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Güzel bir ara pası düşüncesiydi ama offside bayrağı kalktı. Gerçekten çok zor ve doğru bir karar. Yapabilecekleri bir şey yok. Maçın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Welbeck. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Arkadaşının koşu yolunu havadan gönderdi. Topu ceza sahasına gönderiyor. Topa müdahalesi tehlikeyi savuşturamıyor. Ve bu fırsat kaçıyor. Karşılaşmanın bitimine dakikalar kaldı ve Fenerbahçe rahat bir galibiyete doğru ilerliyor. Karşılaşmada çok net bir şekilde daha iyi oynayan taraf onlardı. Zaten gol mü geliyor? Ve kaleci karesinde devleşiyor. Mutlak golü önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. Ve şimdi teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar verdi. Korneri uzun kullanıyor. Rakip oyuncu kornerden gelen topu karşılıyor. Rakip yarı sahada topu kapıyor. Pascal Gross. Minte. Orta fırsatı doğdu. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. Mitoma. O'Reilly. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Farkı azaltma şansı. İnanılmaz kaçtı. Büyük fırsatı tepti. Farkı kapatmak için bulabilecekleri en büyük fırsatlardan biriydi ama bu fırsatın değerini bilemediler. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. Takım oyunu nasıl oynanır? Sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerini 2 gol farkla geçmeyi başardılar. Bugün iyi bir mücadele verdi ve takımına enerji kattı. Bugün gerçekten onun günüydü. Çok sayıda fırsat yakaladı, iyi performans sergiledi ve golünü de attı. Galibiyetin mimarlarından biri oldu.